Roma uygarlığı, Cumhuriyet'in kurulmasından Batı'da imparatorluğun çöküşüne kadar 1000 yıllık bir sürece yayılmış büyük bir uygarlıktır. Bu uzun döneminde Roma her şeyin fazlasına sahip olduğu gibi cinsel sapkınlıkların da fazlasına sahipti. Romalılar bilgelerin yolu olarak anılan, halkın büyük ölçüde kabul ettiği ve yazılı olmayan bir dizi ahlak kurallarına uyuyorlardı. Bu gelenekler cinsellikteki aşırılığı, ideal davranış sınırları ve kendini kontrol eden ideal bir erkeklik hali olan virtus kavramının dışında tutuluyordu. Kadınların da aynı şekilde bu ahlaki kurallara uyması bekleniyordu. Eşcinsellik erkekler arasında dikkate değer bir özellik olarak kabul edildi. Aslında eşcinsel ve farklı cinsiyet arzusu arasında ayrım yapmak için hiçbir Latince kelime yoktu. Yani homoseksüel ya da heteroseksüel veya transseksüel kavramlarını karşılayan herhangi bir kelime Latin dilinde bulunmamaktaydı. Bunun yanı sıra fahişelik yasal ve yaygındı. Köleler ise sahiplerin cinsel ve ekonomik olarak mülkleri olduğu kabul edilirdi. Eğer daha önce bir Roma antik kentine veya Roma ile alakalı bir müzeye gittiyseniz, fallus adı verilen erkek cinsel organı tasvirleriyle muhakkak karşılaşmışsınızdır. Romalılar erkek cinsel organının iyi şans getirdiğine inanıyor ve hemen hemen her yerde kullanıyorlardı. Fallus tasvirlerini yön tabelası gibi de kullanıyorlardı. Hatta genel evlere giden yolları göstermek için kaldırıma ve yollara çiziyorlardı. Zevkine düşkün her Romalının evinde fallus tasvirleri bulunurdu. Erotik tasvirler de oldukça fazlaydı. Roma şehirleri genel olarak cinsel içerikli resimlerle süslüydü. Günlük olarak kullanılan kaplarda, alışveriş için kullanılan sikkelerde hemen hemen her yerde karşımıza cinsel içerikli bir şey çıkıyor muhakkak. Örneğin Varren kupası adı verilen bir içki bardağının üzerinde yetişkin biriyle bir erkek çocuğunun cinsel ilişkiye girmesi açıkça tasvir ediliyor. Bu ve bunun gibi birçok fazla örnekten pedofilinin de ne kadar olağan kabul edildiğini ve yaygın olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Öyle ki hızını alamayan Romalılar mezar taşlarına bile cinsel içerikli betimlemeler yaptırıyorlardı. Yine aynı şekilde burada Roma'daki kölelik sisteminden de bahsetmek gerekiyor. Antik Roma'da savaşlar sırasında esir düşenler köle yapılıyor veya köle pazarından satın alınıyorlar. Terk edilmiş bebekleri de evlat edinerek büyütüp köle yapıyorlar. Romalılar köleleri sadece işçi olarak değil, onları cinsel manada da kullanıyorlardı. Antik Roma'da bir köleyle cinsel ilişkiye girmek zina sayılmıyordu. Her türden sapıkça fantezi için ve kendilerini tatmin etmek için köleleri kullanıyorlardı. Bir Romalı başka bir adamın kölesine tecavüz ederse, tecavüze uğrayan kölenin tecavüzcüye karşı suçlama hakkı bulunmuyordu. Ancak kölenin sahibi mülküne zarar verdiği için tecavüzcüye dava açabiliyordu. Ayrıca Roma İmparatorluğundaki fahişelerin çoğu kölelerden oluşuyordu. Zengin Romalılar daha fazla para kazanmak için kölelerini fuhuş yapmaya zorluyorlardı. Pedofili arzularını gerçekleştirmek içinse genelde özgür doğmuş çocukları değil köleleri kullanıyorlardı. Özgür doğmuş Romalı için rıza yaşı 12 idi. Köleler içinse herhangi bir yaş sınırı yoktu. Bazen de zengin Romalılar bu köle çocukları erkek gibi görünüp kız gibi olmaları için hadım ediyorlardı. İlk Roma İmparatoru olan Augustus'un da kendisine ait çocuk bir kölesi vardı. Roma İmparatorluğunda pedofili duyguları için erkek çocuğa sahip olmak o kişinin yüksek sosyal statüye sahip olması anlamına geliyordu. Roma'daki bu sapıklık sadece halktan sıradan vatandaşlar arasında değil, Augustus örneğindeki gibi birçok Roma İmparatorluğunda da karşımıza çıkmaktadır. En çok bilinen imparatorlar dışında aslında pek çok Roma İmparatoru kölelerle olağan dışı zevkler yaşamış ve bu olay bazen çok ileri seviyelere taşınmış. Hatta imparatorlardan bazıları kendilerine özel zevk köleleri yetiştiriyorlardı. Öyle ki bu köleleri sadece cinsel zevklerde değil, farklı aşırı sadist zevklerinde de kullanıyorlardı. Bunların dışında köleleri sırf zevk için metal bir boğanın içine atıp onların çığlıkları arasında ziyafet veriyorlardı. Bu zalimlikler Roma imparatorları için yeterli gelmemiş ve kendi ailelerinden kişilerle de ensest ilişkiler yaşamışlardır. Öyle ki bu çarpık ilişkiler sonucu hamile kalan kardeşler ve Romalı imparatoriçelerin zalimce sözde kutsal ceninleri içlerinden çıkartılarak vücutları parça parça edilmiştir.
Bizlere bazılarının ballandıra ballandıra anlattığı o büyük Roma, askeri ve ekonomik yönden çok büyük olabilir. Ama söz konusu ahlaka gelince sınıfta kalıyor. Maalesef Roma İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu karanlık zihniyet ve düşük ahlak bizlere doğru dürüst anlatılmıyor. Tarihi size öğretene, anlatana çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü manipülasyon basit kelime oyunlarıyla başlıyor, sonra anlatılmayanlar ile devam ediyor. Haliyle siz de doğru olan soruları soramıyorsunuz. Halkın içinden her daim sapkın ve zalimler çıkar, bu normaldir. Önemli olan o büyük dediğimiz imparatorluğun bu konuda refleksinin ne olduğudur. Çünkü adaleti ve düzeni sağlayan onlar. Şimdi isterseniz hep beraber bilindik bazı Roma imparatorlarına çok kısa bir şekilde bakalım. İmparator Hadrianus eşcinsel. Sevgilisi Bütünyalı genç Antinus'la büyük bir aşk yaşıyor. Öyle ki İmparator Hadrian gittiği her yere yanında sevgilisini de götürüyor. Gittiği savaşlara bile erkek sevgilisi olmadan gitmiyor. Son gittiği Mısır seferinde sevgilisi Antinus Nil Nehri'ne düşüp ölüyor ve ölen sevgilisinin heykellerini yaptırıp tanrı ilan ediyor ve sonra ona tapılmasını istiyor. İmparator Nero, bu da pedofili. Günümüzde insanlar Nero'yu Roma'yı yakan imparator Neron olarak biliyor. Bu imparatorun da Sporus adında cinsel tatmin ve arkadaşlık için çocuk bir kölesi var. Nero bu çocuk kölesine hadım ettiriyor ve yalnızca Roma imparatoriçeleri için dikilen geleneksel kıyafetleri diktirip giydiriyor. İmparator Nero karısı Poppaea Sabina öldükten sonra bu Sporus'la evleniyor. İmparator Elagabalus hakkında ise kaynaklar son derece eksantrik ve şımarık olduğunu yazar. Zoticus adında bir atletle Roma'da düzenlenen halka açık bir törenle evlendiğinden bahsedilir. Bunun dışında imparatorun Hierokles adında başka bir sevgilisi daha var. İmparator bazı dönemler kadın kıyafetleri giyiyor ve saraydaki odalardan birini seks işçiliği için tahsis edip seks işçiliği yapmaya başlıyor. İmparator Elagabalus kapının önünde bekleyip insanları ona katılması için ikna etmeye çalışıyor. Bir diğer pedofili imparator ise Tiberius. Cinsel sapkınlık konusunda nam salan imparatorların ilklerinden. Erkek çocukları cinsel zevkler için eğitiyor ve onları seks kölesi olarak kullanıyor. Hatta sırf bunun için İtalya'da Capri'de bir villa inşa ettirdiği söyleniyor. Caligula. Caligula'da deli ve ensest. Yaptığı onca sapıklıkların altında binlerce acımasız örnek var. Muhakkak aranızdan bir kısmınız Caligula'nın atıyla olan tuhaf bağını ve deliliklerini duymuşsunuzdur. Öyle ki bu imparator atını senatör yapıyor. Sebepsiz yere işkencelerle insanlar öldürebiliyor. Bu imparatorun yaptığı en iğrenç şeylerden biri ise ergenliğinde 3 kız kardeşiyle yaşamış olduğu ensest ilişkidir. Öyle ki ensest duyguları yoğun olan Caligula en sevdiği kız kardeşi Drusilla'yı hamile bıraktığı söyleniyor. Bununla yetinmeyip yetimlerden ve öksüzlerden oluşan bir genel ev açıyor. Büyük Roma'nın yıkılışının en büyük nedenlerinden bir tanesini İtalyan Bilim Akademisi Başkan Yardımcısı Robert de Mattei şöyle açıklıyor. Roma İmparatorluğu eşcinseller nedeniyle çökmüştür. Evet, açıklama bu kadar kısa ve net. Ve son olarak şunları eklemek gerekir. Gerçek olan Roma İmparatorluğu bize anlatıldığından çok farklıydı. O ihtişamlı, gittiği her yeri topraklarına dahil eden, büyük coğrafyaya hakim olan imparatorluk aslında sapıklıklar ve çarpık ilişkilerle doluydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videoları izlemek istiyorsanız kanala abone olun. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Soru, görüş ve önerileriniz için muhakkak yorumlarınızı bekliyorum.